Herkese merhaba. Elimde yeni bir Bluetooth kulaklık var. Hem de markası Apple değil, Sony. Bunlar Sony'nin son çıkardığı ve LinkBuds adını verdiği kulaklıklar. En az şekli kadar ismi de bir garip. LinkBuds. Söylenmesi de bir zor. LinkBuds diyene kadar böyle insanın dili ağzının içinde garip bir şekil alıyor. Bunlar aslında Sony'nin Apple'ın AirPods'una rakip olarak çıkardığı bir model. Yani aynı segmentte. Ve 2999 TL'lik fiyatıyla da en az AirPods'lar kadar pahalı. Eğer iPhone kullanıyorsan alabileceğin en iyi model Bluetooth kulaklık AirPods'tur. Yani iPhone'larla hani AirPods'tan daha senkronize, daha iyi çalışabilen bir Bluetooth kulaklık modeli bilmiyorum ben. Ama eğer Android kullanıyorsan o zaman bence AirPods yerine, yani gerçi Android ile AirPods kullanmayı hiç denemedim ama AirPods yerine JBL veya Sony'nin bir modelini tercih etmelisin. Bugün de dediğim gibi elimde Sony'nin son çıkardığı kulaklıkları var. Şimdi bunun kutusunu beraber açacağız ve özelliklerine birlikte bakacağız. AirPods'larla aynı segmentte olduğu için de biraz inceleme yaparken karşılaştırmalı gidelim istiyorum. Şimdi kutusunu açmaya geçeceğim ama yani bu kutuyu niye bu kadar çirkin yapmışlar? Gerçekten asla anlam veremedim. Yani bu kullandıkları materyal çok ucuz. Ondan sonra hissi bir değişik. Burada bir sürü yazı var. Buranın içerisinde bir sürü kağıt sıkıştırmışlar. Yani bu bana kargodan geldikten sonra dedim ki herhalde bana çakma ürün falan gönderdiler. Çünkü inanamadım böyle bir kutusunun olmasına. Neyse şimdi bunu açayım. İçinden çünkü bir sürpriz çıkıyor. Yırtacağım ya. Asla bunu açamam. Yani hiç iyi bir kutu açma deneyimi değil bu. Burada kağıt mağat çıktı. Ama bunu Sony Türkiye'de koymuş olabilir ya. Evet, bu Türkçe garanti belgesi herhalde. Şimdi aslında cihazın gerçek kutusu böyle. Daha düz, daha minimal ve daha şık. Yani bunu niye böyle çirkin bir kartonla kaplamışlar hiç anlamadım. Bu şekilde durduğu zaman çok daha estetik ve bir mücevher kutusunu andırıyor. Açması da böyle açayım. Şöyle. Yani burası mıknatıslı gibi ve sanki içinden pırlanta çıkacakmış gibi bir havası var. Bu arada kutusunu da açmış olduk. Bakalım içinden çeşitli kağıtlar. Cihaz çıktı. Tahmin ettiğimden daha küçükmüş ve daha hafif. Güzel, yani çok tombul geldi bana açıkçası. Şimdi AirPods Pro var bende. Bununla karşılaştırayım istiyorum. Buna göre böyle baktığımız zaman daha küçük ama yandan baktığımız zaman daha kalın. Ağırlık olarak yani bu net bir şekilde daha hafif. Bu LinkBuds'lar iki renkte geldi. Beyaz ve siyah olmak üzere. Ben siyahını tercih ettim çünkü AirPods'larım zaten beyaz. Ama bunun beyazı çok beyaz gibi de değil. Biraz böyle grimsi gibi. Siyahı da gördüğümüz gibi çok böyle parlak piyano siyahı değil. Daha antrasit gibi. Verdiği his de şimdi bu çok kaygan ve parlak. Bu ise daha mat. Bunun matlığını açıkçası sevdim. Küçük bir Type-C kablosu çıktı şarj etmek için. Çünkü bunun kılıfı kablosuz şarja sahip değil. Mecburen bir kablo kullanmak zorundayız. Ama ben zaten bütün cihazlarımı kabloyla şarj ettiğim için hani benim için çok da önemli değil. Fakat bu ucunun Type-C olmaması bende bir hayal kırıklığı uğrattı. Yani neden hala eski tip USB ucu veriyorsun, değil mi? Bu mu kaldı? Bir de burada şöyle lastikler var. Bunları çok karıştırmak istemiyorum çıkarıp. X small, small, large, X large. Sanırım medium'u da buna takılı. Bunun tam kulağınıza oturması için işte en uygun boyuttaki bu lastik mi denir artık buna? Neyse. Bunu takmanız gerekiyor. Açalım. Kulaklık çıktığı içinden çok garip bir şekli var. Şeklini çok merak ediyordum. Yani bu kulaklığı tasarlarken bunun tasarımcısı ne düşündü? Kaç tane prototip yaptı? Bunu kimler onayladı? Ya da nasıl bir kafayla bunu tasarladılar? Gerçekten hiç bilmiyorum. Yani bunun için iyi tasarım diyemem, kötü de diyemem, devrimci de diyemem. Bu tasarım için herhalde garip diyebilirim. Çünkü gerçekten bugüne kadar görmediğimiz bir kulaklık tasarımına sahip ve oldukça küçük. Şimdi yine AirPods Pro'larımla karşılaştıracağım. Yani böyle baktığım zaman hakikaten yanında bayağı minik kalıyor. Yani bundan %30 falan daha küçük herhalde. Bu kulaklık tasarımındaki en garip şey bu ortadaki delik. Bu özellikle çevredeki sesleri duyabilmeniz için yapılmış. Bu mantıkta aslında biraz garip. Çünkü ses izolasyonunun çok iyi olmasıyla övünen AirPods'lara göre tam zıt bir mantık yürütülmüş tasarım yapılırken.
Şimdi AirPods'lar diyor ki ben çok iyi ses izolasyonu yaparım. Yani beni kullanarak film izlediğinde ya da müzik dinlediğinde çevredeki sesler seni asla rahatsız etmez ve ne dinliyorsan, ne izliyorsan ona odaklanırsın. Linkbuds'larsa diyor ki hayır, çevredeki sesleri duyman önemlidir, özellikle güvenlik açısından. O yüzden bir şey dinlerken yine de çevredeki sesleri duyabilmen için ortada bir deliğim var. Yani her ikisi aslında birbirine zıt. Ben Bluetooth kulaklıkla bir şey dinlerken aslında ses izolasyonunun %100 olması beni biraz rahatsız hissediyor. Yani biraz böyle kendimi çok güvende hissetmiyorum açıkçası. Mesela evde bir şey dinliyorum diyelim. Yani kapı zili çalsa duymayacağım. Ya da birisi benimle konuşsa, beni çağırsa duyamayacağım. Hele özellikle dışarıda işte işlek bir caddede yürürken falan dışarıdaki sesleri duymak çok önemli. Çünkü araba kornaya basacak diyelim duyamayacaksın veya birisi sana seslenecek duyamayacaksın. Bu gerçekten güvenlik anlamında problem yaratıyor. Hatta dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Artık uçaklarda bu ilk girişlerde anons falan yapıyorlar ya. İşte diyorlar exit'lar şuradadır. Bilmem can yelekleri koltuğunuzun altındadır. İniş ve kalkışta bütün elektronik cihazlarınızı kapatın. Uçak modunu alın. Şunu yapın, bunu yapın. En sonunda şöyle bir şey eklemişler. Diyorlar ki iniş ve kalkışta anonsları duyabilmeniz için kulaklıklarınızı çıkarmanızı öneririz. Bunu da son birkaç tane uçuşumda fark ettim yeni eklediklerini. Yani gerçekten de hani dış sesleri alıyor olmak bence güvenlik anlamında önemli. Fakat bunun için özellikle bir deliğe ihtiyaç var mı? Emin değilim. Çünkü AirPods'larda da evet ses izolasyonu çok iyi ama istediğiniz zaman pekala bunu kapatabiliyorsunuz. Evet, şimdi bunları kulağıma takayım. Oturdu herhalde diye düşünüyorum. Ama dışarıdan biraz garip görünüyor. İşitme cihazı gibi anlaşılıyor olabilir. Bir de burası çok top şeklinde, yani çok bombe yaptı. Hoşlanmadım bundan. Benim için bu kulak içi kulaklıklarda önemli olan şey hareket edince özellikle düşmemesi. Çünkü bazıları durduğun yerde de düşüyor. Tabii bunu şimdi oturduğum yerden anlayamam. Biraz böyle hareketli ya da yürürken, spor yaparken falan test etmem lazım. Ama şu anda iyi gibi görünüyor. Fena değil. Kutusunu açar açmaz hemen bu Google Pixel Android cihazıma hemen eşleme isteği gönderdi. Eşlemesi kolaydır diye düşünüyorum. Bunu daha sonra yapacağım. Şimdi bitirmeden önce Versus.com'u kullanarak AirPods Pro ile Sony LinkBuds'ı bir karşılaştıralım istiyorum. Ben herhangi iki ürünü karşılaştıracaksam mutlaka Versus.com'u kullanıyorum. Çünkü hem arayüzü çok güzel hem de çok detaylı şekilde inceliyor ve ayrıca sadece karşılaştırmıyor, üstüne yorum da yapıyor. Buraya da Sony LinkBuds. Karşılaştırmanın kazananı Apple AirPods Pro. Hem Versus.com puanı daha yüksek. 80 almış bu. Sony LinkBuds 60 almış. 60 bayağı kötü bir puan. Hem de fiyat performans oranında da yine kazanan AirPods Pro 56 puan almış. Sony LinkBuds 38, yani yerlerde diyebilirim. AirPods Pro Versus.com'dan neden daha yüksek puan almış? Burada gösteriyor. Mesela Sony'de 2 tane mikrofon var. AirPods'ta 4 tane var. Sonra şarjı daha uzun gidiyor. Kablosuz şarj etme özelliği var. Gürültü engelleme var. Gürültü kesici mikrofon var falan filan. Bunlar AirPods'un artı yönleri. Şimdi genel değerlendirmede tabii ki AirPods'un bir sürü puanı var ama LinkBuds daha yeni çıktığı için daha kullanıcı yorumu yok. Bazıları çok pahalı bulmuş özelliklerine göre. Ondan sonra ağırlıkları hemen hemen aynı. Evet, LinkBuds daha hafif. Ondan sonra kabloya sahip tabii ki. Her ikisinde de suya karşı dayanıklılık var. Ter önleyici var. Başka. En düşük frekans 20 Hz. Tamam. Bu ne? Aktif gürültü önleyici. Bunu her yerde belirtmişler. Yok diye. Yani birçok alanda AirPods Pro bayağı fark atmış Sony LinkBuds'a diyebiliriz. Sony LinkBuds'lardan bugünlük bu kadar. Şimdi bunları 1-2 hafta aktif şekilde kullanacağım. Ondan sonra müzik dinlerken performansı nasıl, telefon kullanırken performansı nasıl, hareket halindeyken kulaktan düşüyor mu ya da yeterince konforlu mu falan filan. Yani bütün kullanıcı testleriyle ilgili bütün detayları anlatacağım. Takipte kalın.